Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün Tesla teslim günündeyiz, teslimat günündeyiz. İçim biraz buruk açıkçası. Özellikle dünden dolayı. Dün 22 Mayıs'ta olan envanter satışında maalesef VPN üzerinden satış yapılması benim de moralimi bozdu. O yüzden nasılsınız dedim ama bir kısmınızın morali bozuk muhtemelen. Muhakkak Tesla'nın bu durumu düzeltmesi ve özür dilemesi gerekiyor bence. Bu sistemi nasıl düzeltir onu bilmiyorum ama bu şekilde olmaması gerekirdi. İlk baştan onu söyleyeyim. Şimdi alana geldik. Size biraz araçları göstereyim. Farklı renklerini göstereyim. Bu da benim boncuk. Quicksilver. Beyaz. Arkadan görünüş. Plakamız Erol Yılmaz. Ve 4452. Hanım köylüyüm. Eşim Malatyalı, ben Orduluyum. Stealth gri ve siyahlar birbirine o kadar benziyorlar ki ayırt etmek çok zor. Stealth gri siyah. Bir tık ton farkı var. Şimdi beyaza bir bakalım. 48 hemşerim sayılır. Bodrum ya da Muğla ama Bodrum mu neresi bilmiyorum artık. Hayırlı olsun arkadaşımıza. Beyaz da çok güzel. Ben çok seviyorum zaten. Benim araçta Hong Kong lastikler var. Bazı araçlarda Continental var. Tamamen şans işi. Renge göre belirlememişler yani. Bu da mavi. Bayağı bir koyu duruyor. Ama ışığın vuruş şekline göre o koyuluk değişiyor. Güzel. Bunun rengini de beğendim. Bu şekilde. Şimdi kırmızıya gelelim. Kırmızı çok yok. Kırmızımız bu şekilde. Kırmızıyı da beğendim. Bu seferki renkler güzel gerçekten. Bu da İzmir plaka. Renkler bu şekilde. Şimdi içeriye geçeyim. Şimdi teslim almak üzere kayıt yaptıracağız ilk önce. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız? Erol. Ben de memnun oldum. Baktım buldum, evet. Teşekkürler. Merhabalar, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Kimliğinizi rica edeyim şöyle. Tabii. Hangi renk aldınız? Quicksilver. Öyle mi? Kimliğinizi vereyim. Tesla uygulamanızı bir açmanızı isteyeceğim. Tesla kullanıyordunuz değil mi? Evet, 2023'tekinde kullanmıştım. Şimdi devam et. Uygulama yine aynı. Orada herhangi bir değişiklik yok. Tamam. Orada başlat seçeneği çıkıyor. Başlata basıyoruz. Hı-hı. Aracınızı dışarıda gördünüz mü? Şuradan gördüm, Quicksilver. Şu şekilde. Buradayım diyoruz. Aracımı buldum diyorum. Yanındayken zaten içine gireceğiz. Evet, teslimat şartlarını görüntüle ve kabul et seçeneği çıkıyor. Bluetooth açık olacak, daha sonrasında direkt Bluetooth üzerinden bağlantı kurup kapıları açacak. Bluetooth'u açacağız. Sağ kısımda ayarla seçeneği çıkmış olması. Telefon anahtar. Bazı izinleri vermeniz gerekiyor orada. Evet. Onun dışında aracınızın içerisinde geçici tescil evranınız var. Orta bölmede. Anahtarlarınız içerisinde. Evet. Kart. Araca bindiğiniz zaman zaten eğer hiçbir şey bilmiyorsanız direkt kullanıcı kılavuzu zaten ekrana geliyor. Oradan kendi koltuk haline direksiyon ayarlarınızı tamamlıyorsunuz. Yanında olmanız gerekiyor aracın. Buradan Bluetooth mesafesi görmeyebilir. Gördüm. Gördüm, süper. Bunların biraz daha sanırım Bluetooth mesafeleri daha iyi öncekine göre ya. Wi-Fi şeyini biraz arttırdılar. Bluetooth'ta da bir oynama olduğu şeyler. Tamam. Burada kahve ve içecek ikramı var. Ben de bir kahve alabilirim. Şimdi geldik, kahvemizi içiyoruz. Biraz dinlenelim aynı zamanda dedik. Çünkü yoldan geldik, uzun yoldan. Bir tane takipçim vardı. Onunla birlikte taksiye bindik. Öyle geldik. Yoksa biraz daha geç gelecektim. Girişte hemen bu şekilde Tesla'nın onaylı hasar onarım merkezleri, servis merkezleri ve yol yardımı, onunla ilgili bilgi içeren bir kart var. Onu da veriyorlar. Eskiden yapıyorlardı 2023 yılında. Artık tanıtım yapılmıyor ama isterseniz isteğe bağlı olarak aracın içine geçip size tanıtım yapıyorlar, kısa bir tanıtım. Ama Tesla uygulaması üzerinden zaten girerek veya aracın ekranında da aynı şekilde tanıtımları görebiliyorsunuz. Oradan çok rahatlıkla aracın ayarlarını yapabiliyorsunuz zaten. Birazdan da birlikte ona bakarız. İzmir'deki bekleme alanı bu şekilde. Epey bir araç var. Arabanın içinde tekrar görüşürüz. Şimdi aracımızın başına geldik tekrar. Bir Quicksilver'ın böyle yakından görünümünü çekeyim.
Evet, aracımızı ilk önce kontrol ediyoruz. Şansıma Hankook lastikler gelmiş. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şimdi bu birleşim yerleri falan, onlara bakıyoruz. Şu anda bir problem gözükmüyor. Ufak tefek şeyler. Aracı güzel temizlemişler. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu havalandırma girişi. Bunu bir çekelim. Altını bir çekelim. Burası çok merak ediliyordu. Hani almak gerekir mi gerekmez mi diye. Ben aldım. İsteyen alır, isteyen almaz. Yine kontrollere devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok mu? Birleşim yerlerine falan bakıyoruz. İşte herhangi bir sıkıntı var mı? Yok mu? Bunlar su lekeleri. Çok önemli değil. Şimdi bagajımızı açalım. Bir de onu kontrol edelim. AC şarj kablomuz burada. Şu Tesla onaylı onarım merkezleri ve servis noktaları. İlk yardım çantamız. Şunun altı boştu zaten. Bunun altı da boş. Bunu ben arkaya ittim. Kendim arkaya ittim pandizotu. Şimdi içine geçelim. Ne bakıyoruz? Buralarda çift cam artık. Lamine çift camlar. Detaylar kötü değil, güzel. Yani önceki araçlara göre, öncekilere göre geliştirmişler. Tekstil malzeme ama tekstil malzeme bence kötü gözükmüyor. Kötü değil yani. Dokusu kötü değil. Beni rahatsız etmedi. Bazı kişiler rahatsız olmuş. Şimdi mesela önceki Tesla'larda bu noktalarda çapaklar çok fazlaydı. Güzel değildi yani buralar. Şimdi gayet iyi o noktalar. Şimdi içine geçelim. Evet. Bastık. Buraya hemen atla diyoruz. İlk önce klimamızı çalıştıralım. 21'e getirdik ayarları. Buradan da soğutmayı açıp kapatabiliyoruz. %36 ile teslim edildi ve 155 kilometre giderim diyor. Araca bindiğimizde ilk önce kontrollere basarak ayna ve benzeri şeyleri yapacağız, ayarlayacağız. Önce aynamız, koltuğumuz falan onları ayarlıyoruz. Bu kontrolleri yaptıktan sonra ekrandaki ayarları yapıyoruz. Şimdi kendi ayarlarımı bir yapacağım. Sonra tekrar görüşmek üzere. Evet, aracı aldık ve ilk yaklaşık 35 kilometremiz oldu sürüşe başlayalı. Menemen'e doğru gidiyoruz, en yakıta doğru. Benim aracın şarjı yaklaşık %35 civarındaydı. Şu anda kaçtaymış? İşte %20 küsürde, 27'de. Yani ilk izlenim olarak ben 2023'te Long Range 4 çeker kullanmıştım eski modelde. Ona göre baktığımda bence araçta çok şey değişmiş. Yani bayağı bir yenilenmiş. İlk izlenim olarak söylüyorum tabii ki bunu. Kullandıkça daha detaylı bir şekilde fikirlerimi söylerim. Hani değer mi değmez mi diye bakılıyor ya, eski SR'lardan buna geçiş değer mi değmez mi acaba diye. Valla ben şu sürüşten sonra ben olsam kesinlikle geçerdim. Bence değer yani. Hem süspansiyon olarak çok geliştirmişler, hem yalıtım olarak gerçekten geliştirmişler bence. Sadece ses sistemi olarak birkaç tane hoparlör eksikliği var. Bir de amfi eksikliği var. Onu da çok fark etmiyorsunuz. Yani çok özel müzik hastaları için belki fark edebilir o durum. Ama bence bu haliyle de çok çok iyi. Tüketim de gayet iyi. Yani batarya kapasitesi olarak da büyümesi, menzil olarak da daha fazla olması bence değer geçmeye. Yani ben olsam muhtemelen geçerdim diye düşünüyorum.
İlk başta öyle bakmıyordum ben ama şimdi kullandıkça ben öyle düşünüyorum açıkçası. Aracın ilk sürüş dinamikleri açısından izlenimleri bende çok olumlu bir etki yarattı, onu söyleyebilirim. İlk başta kalibre oluyor araç. Bu kalibrasyondan dolayı direkt otopilotu kullanamıyorsunuz ama adaptif cruise kontrolü kullanabiliyorsunuz. İşte hız limitlerinin %30 fazlasını ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin şu anda 120 burada hız limiti ama 150 olarak bende ayarlamış. Yani önüm açık olsa 150'ye kadar çıkabilir. Bir süre sonra da kalibrasyon yapıldıktan sonra da otopilotu da kullanabiliyorsunuz. Muhtemelen birazdan otopilotu da kullanabilmiş olurum. İlk mola yerinde bir çekim daha yaparım. Ondan sonra bugünkü teslimat videosu çekimi bitmiş olur. Daha sonraki videolarımda da hazır Dikili'ye gidiyorken oraya yakın otobana çıkıp bir 110, 120, 130 kilometre hızlardaki tüketim verisini sizlere aktarmaya çalışacağım. Tekrar şarj molasında görüşmek üzere. İlk şarjımıza geldik ve ilk şarjımıza başladık. Şarj sınırımız %20 ile başlamıştık. Yaklaşık 1 dakika falan oldu ve aldığımız şarj gücü şu anda 176 kWh şarj oluyor. 30 dakika içinde de %100'e gelecek. Şarj hızı şu an için çok iyi, mükemmel. Şimdi arabanın içindeyim. Biraz hava karardı. Hem aracın ekranı menüsüyle ilgili hem de iç aydınlatma, ambiyans aydınlatması ile ilgili bir iki şeyi göstereyim dedim. Sonra da dışarıdan bir çekim yapalım. İlk önce ambiyans aydınlatması ile ilgili başlayayım. Işıklara geldim. Buradan bunun gücünü ayarlayabiliyoruz. Yani şuradan kısık ve bu şekilde açık yapabiliyoruz. Şuradan da renkleri ayarlayabiliyoruz. Ben turuncu ayarlamıştım. İşte ana renkler burada var zaten. Örneğin kırmızı. Dediğim gibi az önce turuncu ayarlamıştım. Şu turuncu. Şu yeşil. Bu mavi. Mavi de çok güzelmiş. Bu da çok güzel. Yani bu şekilde renkleri ayarlayabiliyoruz. Buradan da yine aynı şekilde. Güzelmiş, gerçekten beğendim. Arka tarafa bakalım. Arka tarafta burada var. Bir de bu tarafta var. Ama iç ambiyans aydınlatması güzel. Güzel, sade, hoşuma gitti. Araca ilk geldiğinizde ilk yapılması gereken şeyleri teslim alırken çok anlatmamıştım. Onu söyleyebilirim. Zaten ilk başta bu şekilde araçta neler yapılması gerektiğine dair birçok şey var. Kimseye danışmanıza bile gerek yok. Bunlara bakarak sizi çok güzel bir şekilde yönlendiriyor. Yani Tesla'nın kendin yap menüleri çok güzel. Hem uygulamasında var, videolar halinde, hem de burada ana sayfada buraya tıklıyorsunuz. Bakın bu şekilde geliyor. Menüde de bu şekilde bakabiliriz. Aynalar. Aynaların ayarları, daha doğrusu her şeyin ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Önce sola tıklıyoruz. Buradan aynayı ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra şimdi tekerleğe bakalım. Şu ışığı yakayım. Bu tekerlekten ayarlıyoruz. Bakın, tekerleği yukarı yapıyorum, yukarı, aşağı yapıyorum, aşağı, sağa yapıyorum, sağa, sola yapıyorum, sola gibi ayarlarını yapıyorsunuz. Ben daha önce yapmıştım. O yüzden kaydetmeyeceğim. Direksiyon ayarını yapabiliyorsunuz bu şekilde. Aşağı yukarı, aşağı yukarı şeklinde. Yine tuştan bu şekilde. Sağa yaptığınızda ileriye doğru gidiyor. Sola yaptığınızda size doğru geliyor. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Sonra kaydet deyip çıkıyorsunuz. Dediğim gibi aslında birçok şeyi size burada yönlendiriyor zaten araç. Önemli şeylerden bir tanesi şu: içten yanmalıdan yeni Tesla'ya geçenler için bunu düşürülmüş kullanabilirsiniz. Yani gazdan ayağınızı çektiğinizde fren etkisi daha ağır ve daha hafif yapıyor. Ama bu rejenerasyonu olumsuz etkilemiyor.
Ama ben her zaman standartta kullanmayı seviyorum. Çünkü tek pedal kullanmayı sağlıyor. Tek pedal kullanmak benim için elektrikli araçlardaki en güzel, en konforlu şeylerden bir tanesi. Bu dinamiklerde bunu açık tutarsanız eğer otomatik olarak sizin ileri ya da geri yapmak istediğinizi algılıyor. Önünüzde herhangi bir engel bir şey varsa geri vitese takıyor. İlk başta frene bastığınızda. Frene basıp direksiyona hafif döndürdüğünüzde geriye dönüyor bu sefer. Yani onu başka bir zaman size ayrıca göstereceğim zaten. Otopilotta da mesela bu hızı ayarla kısmında siz mevcut hız derseniz ve direksiyonda şu tekerleğe basarsanız sert bir şekilde o mevcutta hangi hızda gidiyorsanız onu otopilot olarak devreye alıyor. Yani 100 km hızla giderken buna basarsanız 100 olarak alıyor. Tekerleğe atama yapabiliyorsunuz, kaydırma tekerleğine. Buradan farklı şeyleri atayabiliyorsunuz. Ben fan hızını kaydetmişim. İşte herhangi bir şeyi kaydedebiliyorsunuz buradan seçenek olarak. Yol kamerasını ben manuel ve korna ile dedim. Yani ben kornaya bastığımda 1 dakika öncesinden başlıyor kaydına ve o sizin korna ile çaldığınız anı da dahil ederek içine bir kayıt yapıyor. Zaten uzaktan da erişebiliyorsunuz onlara. Yazılım güncellemesi tercihini ben standart olarak belirledim. Eğer gelişmiş derseniz daha henüz hataları falan ayıklanmamış. Bütün yeni gelen güncellemelerin hepsini size de gelmiş oluyor ve kurmuş oluyorsunuz. Ben onu tercih etmiyorum. Bazen güncellemelerde hata ayıklamaları sonradan gerçekleşiyor. Bazı hatalar olabiliyor. O yüzden tamamen güncelleme deneyimlendikten sonra ve onaylandıktan sonra bana gelmiş olacak. O şekilde kurmuş olacağım. Bir de size bir başka şey göstereceğim. Aracı sürerken Tesla'yı yeni bilenler için söylüyorum. Gaza bastığınızda şurada bir siyah şerit yukarıya doğru çıkıyor. Gazdan ayağınızı çektiğinizde rejenerasyon olduğunda ise bir yeşil aşağıya doğru iniyor ve onun kısalığı, uzunluğu rejenerasyonun ne kadar az veya fazla olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde siyahın da uzunluğu ne kadar uzunsa o kadar çok enerji harcadığınızı, ne kadar azsa o kadar az enerji harcadığınızı gösteriyor. Ne siyah ne yeşil gözükürse giderken boştaymış gibi düşünün. Ne enerji harcıyor ne de rejenerasyon size sağlıyor. Ayrıca buraya kısa yollar atayabiliyorsunuz. Şimdi buradan bakalım. Önce ekrandaki aydınlatmayı yine koyu yapayım. Koyu yaptık. Şurada bakın bir sürü seçenek var. Bu seçeneklerden herhangi birini, örneğin ben tüketimlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak istiyorum diyelim. Buraya alıyorum. Hangi kısa yolları buraya istiyorsanız onları alabiliyorsunuz. Tamam dedim. Örneğin tüketime baktım. Burada tüketimi gösteriyor. İşte son 15 kilometre, son 150 kilometre, son 300 kilometre. Ama zaten benim toplam kilometrem 150 kilometreyi ancak bulmuş. Dolayısıyla toplam şimdiye kadarki sürüşümüzün hepsini gösteriyor burada. Park esnasındaki tüketimleri de buradan görüyorsunuz. Bir de sürüş tüketimleri var. Burada size yönlendirmeler de yapıyor. Şöyle sürseniz şöyle olurdu. Rüzgar şu kadar etkiledi falan gibi. Gerçekten çok orijinal ve çok güzel bir ekran burası. Ben çok beğeniyorum bu ekranı. Buradan diğer seçenekleri de görebiliyorsunuz. Sizin herhangi bir uygulamada aktifliğiniz varsa buraya aktarabiliyorsunuz. İşte Spotify'de buradan kare kodu okutarak yapabiliyorsunuz. Ben daha henüz onları yapmadım. İşte YouTube müzik benzer şekilde. Zaten bunları muhtemelen çok kurcalayacaksınız. Yol kamerası görüntülerine buradan bakabilirsiniz. Onu da kısa yol olarak buraya oluşturabilirsiniz. Sinema seçeneklerinden Netflix, işte YouTube falan bunları da ayrıca üyeliğinizi falan girerek aktif hale getirebiliyorsunuz. Netflix, YouTube gibi uygulamaların interneti tamamen araç internetine bağlı. O şekildeydi. Şimdi bir de aracın dışından ben bakacağım. Bunlarla ilgili ayrıca bir video yaparım. Aracın arkadan görünümü gerçekten güzel. Yani özellikle ışıkları falan çok iyi. Bayağı bir yansıyor. Aydınlatmaları da birazdan şimdi eşimden rica edeceğim. O beni hem gelirken hem giderken çeksin. Piksel aydınlatmaları efsane zaten.
Şimdi de beni bir araçtan gelip giderken çeker eşim. Onu gösteririm. Bugünlük bu kadardı. Yine bu araçla ilgili çok fazla videoları koyacağım. En başta videonun başında söylemiştim. Tesla ile ilgili eleştirimi yapmıştım. Ancak az önce okuduğum kadarıyla Tesla bir özür metni yayınlamış. Bu güzel bir şey, olumlu bir gelişme. Bundan sonra daha çok aracı getireceğini ve benzer hataların tekrarlanmayacağına dair bir metin paylaşmış. O yüzden güzel bir gelişme. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.